Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevhid akidesinin merkezi, insanlık tarihinin en şereflisinin geleceği, Mekke-i Mükerreme'de o güne dek yaşanmayan, yaşanması arzu edilmeyen, takdir-i ilahi bir imtihan ile, bir putların geliş serüveniyle karşılaşmaya başlayacağız. Bu geliş serüveninde önemli bir isim var. Amr bin Luhay adında. Kendisi mevcut tarih kitaplarımızda M.Ö. 3. yüzyılda Hübel adlı bir putu Mekke'ye getirdiğine dair ibarelerle karşılaşırız. Bu putun Suriye'nin Belka bölgesinden getirildiği söylenir ve Amr bin Luhay'ın bu bölgedeki insanların bu puttan bir takım yardımlar almaya gayret ettiklerini ve ondan faydalandıklarını görünce etkilendiği ve bu etki karşısında bunu Mekke'ye getirmenin faydalı olacağı düşüncesiyle bunu yaptığı söylenir. Mesele bu kadar basit olamaz. Zira Mekke-i Mükerreme dediğimiz yer halihazırda Hanif inancına sahip olan Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın ataları, onların evlatları, çocukları, amca çocukları, bunun yanı sıra Yahudiler, bunun yanı sıra Hristiyanlığı gizli saklı yaşamaya çalışıp da Hicaz bölgesine sığınmış olanlar varken, evet, Kabe'nin etrafında haddi zatında muharref bir inanç yaşanıyor elbette. İnsanlar zaman zaman yavaş yavaş böyle doğal güçlerin onlara yardım ettiğine dair inanışlara sahipler ki bu durumu paganistik anlayışının Mekke-i Mükerreme'deki etkilerinden bahsederken üstü örtülü olsa da beyan etmeye gayret etmiştik. Şimdi hakikatse şöyle bir meselemiz var. Aslında Amr bin Luhay, Roma valisinin Keltlerden bir kadınla beraber olmasından doğan oğludur. Yani aslında bakarsanız Amr bin Luhay keskin bir dille ismi böyle anılsa da gerçek manasıyla bir Romalı olduğu söylenilebilir. Bir noktada da Keltlere dayanan bir yapısı var. Bölgenin Roma valisi paganistik ayinlerde şeytanın emrinde olan adamlardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak şeytanı kendisine önder edilmiş olan isimlerden bahseder. Bu bahis haddi zatında sadece bir mecaz anlamı değildir. Hakikaten şeytanın kandırmacasıyla karşılaşan insanlar vardır. Bunun en büyük delillerinden birisi olarak yine Hz. İsmail Efendimiz'i kurban etmeye yola çıkmış olan Hz. İbrahim Efendimiz'le o yolculukta şeytanın Hz. İsmail Efendimiz'e ve Hz. Hacer validemize görünmüş olma gerçeğini de unutmamak gerekir. Efendim tarihler o Roma valisini ilerleyen dönemde Konstantin'e kadar uzanan bir aileden de akrabalı olduğuna dair görüntüleri önümüze getirecek. Konstantin'in değişim sürecinde attığı imzanın tam 30 yıl kadar, 40 yıl kadar öncesindeyiz. Dolayısıyla paganizmin vermiş olduğu bir mücadele var. O mücadelenin en dikkat etmemiz gereken alanlarındayız. Kur'an-ı Azimüşşan'da Saffat suresinde geçen Baal isimli put ise Lat, Menat ve Uzza gibi değil, daha önceki kavimlerin inanmış olduğu putlardır. Bu yüzden kimi zaman Hübel ile Baal arasında bir iletişim kurmak isterler ancak böyle söylemek doğru olmaz. Lat, Menat ve Uzza ise daha sonraki yıllarda Himra Krallığı vasıtasıyla gelmiş olan putlardır ki Himra Krallığından da bahsediyor olacağız. Efendim Amr bin Luhay aslında bir sonraki bölümde göreceğimiz bir emirden hareketli bir başlangıç noktası için bu yolculuğa çıkıyor. Roma'nın paganistik inancının Hicaz bölgesinde yayılması Romalı valilerin de işine gelecek bir durum. O Hicaz'da yapmış oldukları anlaşmaların daha da katileşmesi, daha iyi bir duruma gelmesi bu inanç noktasında da önemli ki bir önceki bölümde bahsetmiş olduğumuz gibi Sasani etkisine karşı tabiri caizse siyasi bir hareketin parçası. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de bir hac vazifesi daimen devam etmekte, muharref olmakla beraber her seferinde söylediğimiz üzere bir diğer taraftan da
O ölçüler elbette insanlığın o bölgeye akmasına her dem vesile. Hz. Malik Efendimiz'in evladı Hz. Fihri'nin yönetime gelişinden önce başlamış olan bu süreçte Hz. Malik Efendimiz'in atmış olduğu temeller üzerinden harekete geçen Hz. Fihri Efendimiz'i tanıyoruz aynı zamanda. 288 yılında Hz. Malik Efendimiz'in vefatı ile beraber 59 yaşındayken vazifeye gelmiş genç ve yakışıklı bir isimden bahsediyoruz. İnce, uzun boylu ve o güne kadar görülmediği şekliyle civarındakilere nazaran biraz daha bakır saçları, bakır rengi saçlara sahip ve etrafındaki insanlara baktığında her zaman tatlı ve güler yüzlü bir isim Hazreti Fihir. Babası Hazreti Malik Efendimiz ise 288 yılında Kabe kapısına bakan bir makamda Hazreti İbrahim Efendimizin koyulmuş olan taşının önünde var olan o büyük kapı girişini seyrederken ayrılacak dünyadan. Ve bütün nuru Muhammedi devam edecek Hazreti Fihir Efendimizin hakikati hikmetiyle. Ancak Roma'nın Mekke'yi etkileme peşinde olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla adım adım paganların Mekke'ye doğru sevkiyatı başlıyor. Pagan anlayışının yani putperestliğin o köken anlayışının adım adım Mekke'ye geldiğini görüyoruz. Ve bu geliş Hz. Malik Efendimizin dönemiyle Hz. Fihir Efendimizin dönemi arasına denk geliyor. Her ikisinin vermiş olduğu siyasi çabalar var. Bir taraftan denizcilik faaliyetleri devam ederken bir diğer taraftan gelişen ticaret koşullarının Mekke halkını etkilediğini görüyor Hz. Malik Efendimiz. Bu ticari gelişimin özellikle Mekke halkında meydana gelen zenginlikle beraber kumar oyunlarının yavaş yavaş başladığını görünce bunları engelleyebilmek adına ciddi mücadelelere başlıyor. Çarşı pazarının ortasında bu ve benzeri oyunlar oynayanları cezalandırma noktasına geliyor. Tam bir ceza kesebilmek mümkün değil çünkü insanlar kendi kişisel hayatlarının bir parçası olarak görüyorlar bu durumu. Ancak Hz. Malik Efendimizin aile birliğine vermiş olduğu bir önem var. Yani bugün anlatıldığı gibi Arap kavramıyla gerçek Arap kavramının birbirinden ayrıldığı bir dönemi yaşayacağız. Onları göreceğiz. Bu hakikat dairesinde Hz. Malik Efendimizin vereceği mücadele elbette Hz. Fihir Efendimizin hayatını aksedecek. Hz. Fihir Efendimiz hayatı boyunca neredeyse bu paganlarla mücadele etmeye mecbur kalacak. Bir yandan Roma tehlikesi, bir yandan Sasanilerin üzerinden gelen baskı. İkisinin arasında yürütülmesi gereken gerçek bir stratejiye ihtiyacımız var şimdi. Bu stratejinin doğru oturtulması elbette tek başına mümkün değil ama bu imkanın oluşabilmesi için tarihte yaşayanların arasında adı yetimlerin babası olarak anılacak olan Hz. Fihir Efendimiz'i biraz daha tanımaya ihtiyacımız var. Yarın Hz. Fihir Efendimiz'i tanımak üzere tekrardan buluşmak niyetiyle. Kalın sağlıcakla.